Düşünsene, Roma İmparatorluğu'nun kalbinde, gürleyen lejyonların arasında doğuyorsun. Ama kılıçla değil, kalemle savaşan bir imparatorsun sen. Herkes taht için kan dökerken, sen içindeki fırtınayı susturmaya çalışıyorsun. Çünkü sen Marcus Aurelius'sun. Hem imparator, hem filozof. Hem savaşa hükmeden bir lider, hem kendi nefsine diz çöktürmeye çalışan bir bilge. Peki bu ikilemi taşımak nasıl bir his olurdu? Roma'yı yönetirken aynı anda içindeki canavarı da zapt etmek zorunda olsaydın, ne yapardın? Dünyanın en büyük imparatorluğunu sırtında taşırken aynı anda erdemli kalma savaşı verir miydin? Yoksa güç seni de mi yoldan çıkarırdı? İşte bu içerikte sen Marcus Aurelius olacaksın. Kan, felsefe, salgın, ihanet ve sadakat arasında bir yaşam. Ve sonunda şu soruyla yüzleşeceksin. Gerçekten iyi biri miydim yoksa sadece öyle görünmek mi istedim? Daha çocuk yaşta altın varaklı sütunlar ve mermere kazınmış Latince öğretiler arasında gözünü açıyorsun. Marcus ismin yankılanıyor koridorlarda ama o isim sadece bir Roma evladını değil, geleceğin imparatorunu taşıyor. Ancak senin çocukluğun diğerlerinden farklı. Gladyatör dövüşlerine değil, kitap kokularına, savaş naralarına değil, Epiktetos'un öğretilerine bulanmış bir zihinle büyüyorsun. Bütün gözler üzerinde. Roma seni seçilmiş çocuk olarak görüyor ama sen başına buyruk bir deli gibi değil, ağırbaşlı bir keşiş gibi hareket ediyorsun. Annen seni lüks ve ihtişamdan uzak tutmaya çalışıyor. Sana gösterişli saraylardan çok kelimelerin kudretini tanıtıyor. Daha 11 yaşında Stoacı filozofların öğretileriyle tanışıyor, bir adamın değeri neye karşı sükunetle direndiğiyle ölçülür cümlesini sanki hayatının pusulası yapıyorsun. Çocuklar bahçelerde oynarken sen gökyüzüne bakıp kendi içindeki fırtınaları dindirmeye çalışıyorsun. Çünkü hissediyorsun, bu dünyada bir şeyler fazla gürültülü ve senin görevin bu gürültüye rağmen sessiz kalabilmek. Gençliğin Roma tahtının karanlık gölgesinde geçiyor. İçten içe bir güç savaşı sürerken sen ruhunu terbiye etmekle meşgulsün. Sarayda kalın perdeler ardında dönen entrikalara tanık oluyorsun. Herkes yükseklere tırmanmaya çalışırken sen iç dünyanda derinleşiyorsun. Çünkü bilge Epiktetos sana bir şey öğretmişti. Dışarıdaki fırtınaları kontrol edemezsin ama kendi gemini yönetebilirsin. İşte sen de bunu yapıyorsun. Roma'nın en kudretli koltuklarına yürürken aslında içindeki canavarı dizginliyorsun. Herkes seni yumuşak sanıyor ama bilmiyorlar. Senin yumuşaklığın bir zayıflık değil, eğilmeyen bir karakterin sessiz direnişi. Augustus gibi kibirli değilsin. Nero gibi eğlence peşinde hiç değilsin. Senin için liderlik, hükmetmek değil, örnek olmak. Bu yüzden filozofların izinden gidiyor, gece gündüz meditasyon yapıyor, kendi düşüncelerini yazıya döküyorsun. Henüz imparator değilsin belki ama kendi nefsinin hükümdarısın. Ve bu, Roma için en tehlikeli güç, bilge bir liderin doğuşu. Ve o gün geldi. Roma'nın tacı seni çağırdı. Altın işlemeli taht, mor cübbeler, önünde diz çöken senatörler. Herkes senden bir tanrı olmanı bekliyor. Ama sen içinden sadece şunu geçiriyorsun. Ben hala bir insanım. Çünkü Marcus Aurelius için gösterişli şölenlerde kaybolmak değil, adaleti sağlamak, merhameti yüceltmekti. Gücün sarhoşluğuna kapılmadın. Savaş meydanlarında bile kalbinde bir filozof gibi kaldın. Her kararın öncesinde defterini açtın, kendine sordun. Bu karar nefsim için mi, halkım için mi? Çünkü içinden geçen bir şey vardı. İmparator olmak kolaydı ama insan kalmak, asıl savaş buydu. Roma seni tanrılaştırmak istediğinde sen diz çöktün kendi nefsine. Çünkü senin için gerçek kudret başkasını ezmekte değil, kendini frenleyebilmekteydi. Halk gibi yaşadın, sofranı askerlerle paylaştın, yağmurda ıslandın, çamura bulandın. Ve ne zaman kibir sana yaklaşsa, kendi el yazınla defterine şöyle yazdın. Bugün bir karar verdim ama ben de hata yapabilirim. Unutma Marcus, sen sadece bir adamsın. İşte bu yüzden 1000 yıl sonra bile hala adından bahsediyoruz. Çünkü sen gücün içinden geçip de kendini kaybetmeyen nadir adamdandın. Ama hayat sana sadece felsefe kitaplarıyla gelmedi. Roma'nın üstüne karanlık bir bulut gibi çöken Antoninus vebasıyla yüzleşmek zorunda kaldın. Her gün binlerce kişi ölüyordu. Tapınaklar ceset kokuyordu. Şehir, tanrıların terk ettiği bir harabeye dönüşüyordu. Ve sen, imparator olarak halkına moral vermek zorundaydın.
Ama içinde korku vardı. Çünkü bu veba sadece halkı değil, seni de tehdit ediyordu. Yine de kaçmadın. Sarayının duvarları ardına saklanmadın. Aksine hasta askerlerin yanına gidip diz çöktün. Ellerini tuttun, sırtlarını sıvazladın. Öleceklerini bilsen bile oradaydın. Bir lider için asıl sınav savaş meydanlarında değil, böyle görünmeyen düşmanlar karşısında başlar. Sen de o sınavı verdin. İmparatorluk çökerken bile yazmaya devam ettin. Her şey geçer dedin ama insanın içindeki erdem sonsuza kadar onunla kalır. Halkına sadece bu kelimelerle değil, örnek olarak da ışık tuttun. Askerlerini yalnız bırakmadın. Felaket zamanlarında kaçmak yerine sorumluluğu omuzladın. Çünkü sen, imparatorluk sarsılsa bile insanlığını sarsmayan bir adamsın. Gecenin bir vakti Roma'nın taş duvarlı cephelerin ardında bir mum titrek ışığını yayarken sen defterini açıyorsun. Elinde ne bir emir fermanı var ne de yeni bir yasa tasarısı. Yazdığın şey dünyayı değil kendi içini düzene sokmak için. Çünkü bu defter adı sonradan Meditations olacak bu gizli günce senin içindeki çığlığın sessiz yankısı. 100.000 askerin başkumandanı, dünyanın en güçlü imparatorluğu senin ellerindeyken sen bu deftere içindeki öfkeyi tanı ve onu boğma diye not düşürüyorsun. Çünkü sen biliyorsun ki en büyük savaş dışarıda değil içeride kazanılır. Meditations, halka ya da tarihe hitaben yazılmış gösterişli bir eser değil. Bu seninle senin aranızdaki bir hesaplaşma. Her gece aynaya değil bu satırlara bakıyorsun ve soruyorsun kendine, bugün ne kadar bilgeydim, ne kadar sabırlıydım, nerede yenildim, nerede yendim? Sanki o deftere her satırı kazırken kalbini de kazıyorsun. Savaş meydanlarında kana bulanmış ellerin bu sayfalarda inceliyor, yumuşuyor. Ve asırlar sonra biz bu defterleri okurken senin o kırılgan ama dimdik duran ruhunu görüyoruz. Çünkü o yazılar sadece düşünceler değil, bir hükümdarın yalnızlığını, mücadelesini ve insanca kalma çabasını taşıyor. Ve sonra geliyor hayatının en acı çelişkisi. Herkesin imrendiği dünyanın imparatoru Marcus Aurelius ama kendi evladına bile erdemi bırakamamış bir adam. Commodus. Evet, o senin kanından, senin adından ama senin ruhundan değil. Onu da defterlerinde yazdığın gibi yetiştirmeye çalıştın. Ona da sabrı, adaleti, alçak gönüllülüğü anlatmaya çalıştın. Ama her ne kadar bir devleti yönetmekte usta olsan da bir insanı dönüştürmek bazen mümkün olmuyor. Oğlun Roma'yı arenalara boğan, kibriyle devleti çökerten bir tirana dönüştüğünde sen belki de defterlerinin kenarına sessizce bir not düştün. Erdem zorla miras kalmaz. Bu acı seni içten içe kemirdi. Herkes seni filozof kral olarak anarken sen içten içe bir babanın yenilgisini yaşadın. Çünkü sen tüm Roma'yı sükunete boğarken kendi evinde kaos filizleniyordu. İşte bu yüzden bir imparator olarak en zor sınavın sadece veba ya da savaş değil, evladına bırakmak isteyip bırakamadığın karakterdi. Güç, servet, ünvan hepsi miras kalabilir ama erdem o yalnızca yaşanarak öğrenilir. Commodus bu sınavı geçemedi ve sen tarihe bir filozof olarak değil, bir babanın içindeki kırıkla yazıldın. Yaş ilerliyor, Roma hala ayakta ama içten içe sarsılıyor. Sen hala o taş duvarlı sarayında yalnız gecelerde düşünmeye devam ediyorsun. Nedir bu hayatta asıl olan diye. Hayat boyu kılıç sallamadın ama düşünceyle dağları yerinden oynattın. Ve şimdi ölümün ayak sesleri yaklaştıkça bir başka soruyla boğuşuyorsun. Ben ne bıraktım ardımda? Bir imparatorluk mu, bir fikir mi, bir uyarı mı? Marcus Aurelius'un mirası yalnızca topraklar, zaferler, yasalar değil. Onun asıl mirası iç sesiyle verdiği mücadelede gizli. Ve o mücadele hiçbir ordunun baş edemeyeceği bir savaştı. Stoacı disiplinle şekillenen hayatı insanlara gösterişli saraylardan çok içsel bir duruş armağan etti. Ama aynı zamanda bir uyarı da taşıyor bu hayat. Ne kadar erdemli olursan ol, bıraktığın mirasın nasıl kullanılacağını asla kontrol edemezsin. Commodus bu uyarının canlı örneğiydi. İşte Marcus Aurelius'un hikayesi burada sona ermiyor, tam aksine başlıyor. Çünkü onun yazdıkları binlerce yıl sonra bile hala insanlara direnç, sabır ve içsel barışın yolunu gösteriyor.
O, Stoacılığın son büyük temsilcisiydi ve ardında kalan sadece Roma İmparatorluğu, düşünen, sorgulayan, kendini dizginlemeyi bilen insanların yolunu aydınlatan bir felsefeydi. Ve eğer bu videoyu izlerken kendini Marcus Aurelius gibi hissettiysen, bir lider gibi sorumluluk yüklenip bir bilge gibi kalbini susturmaya çalıştıysan seni tebrik ederim. Çünkü sen artık yalnızca izleyici değil, bu hikayenin bir parçasısın. Peki şimdi sıradaki hikaye ne olsun? Hangi tarihi karakterin ayakkabısını giymek istersin? Belki bir general, belki bir düşünür, belki de tarihe adını kazımış ama sesi duyulmamış biri. Yorumlara yaz. Bir sonraki videoda sen olsaydın ne olurdu sorusunu birlikte cevaplayalım. Bu arada eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan beğeni butonuna bir tokat atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü tarih burada sadece okunmaz, yaşanır.